Buradan bir daha çalıştıralım. Direkt buraya kilitli arkadaşlar. Bakın hiçbir yere bakmıyor. Alan tarama hiçbir yere bakmıyor. Direkt buraya kilitliyor. Hop. Noktaya geldik. Evet. Evet. Yakaladım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Gönderiyorum. Merak ediyor musunuz aşağıdan çıkanları? Neler çıkacak bakalım. Hop. Arkadaşlar çok güzel bir görüntü şu anda var ya, bilmiyorum size kamerada belli oluyor mu? Bakın. Bakın. Şurada. Gördünüz mü? Vay! Define Avcısı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine geldim araziye. Bu aralar kış hava şartlarından dolayı pek fazla çıkamıyoruz ama elimizden geldiğince çıkmaya çalışıyoruz yine. Burada bir küp parçası. Bugün güzel bir görüntü olacak diye düşünüyorum. Güzel bir video olacak diye düşünüyorum. En başta şunu söyleyeyim. Bu kamera kaydından şikayet edenler oluyor çok. Eleştiriler vardı. Daha önce kamerayı kafama takıyordum yukarıdan. Kafamı da çok sağa sola çevirdiğim için ben biraz hiperaktifim. Hareketli bir insanım. Kamerayı kafamı çok sağa sola salladığım için görüntü izleyenleri biraz bunaltıyordu. Öyle eleştiriler vardı. Ondan sonra tripodla sabit kamera şeklinde çekeyim dedim. Onu da beğenmeyen oldu. Uzak kalıyor, yarım kalıyor. Çünkü burası stüdyo değil sonuçta. Arazideyiz. İstediğimiz gibi kayıt yapmakta zorlanıyoruz. Bir de bu göğüs bandını aldım. Bugünkü çekimi o şekilde yapacağım. Beğenirseniz artık söyleyin ki bununla devam edeyim. Şimdi burada önce şöyle bir şey yapalım. Şurada bir kaya var, oraya bir bakayım. Ondan sonra alan taramayı çıkartalım. Bu bölgede yakında ne var ne yok görelim. Arkadaşlar şimdi bugün benim kullandığım alan tarama MyTek dedektöre ait ProScan. Bugün onu kullanmayacağım. Bir de MyTek dedektörün Tom Panther var. Bugün onunla bir video çekeceğim size. Şimdi bakın arkadaşlar. Böyleymiş ya. Kamera açısını falan istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bakın burada bir kaya var. Biraz şüpheli duruyor. Çünkü şüpheli mesela neresi şüpheli arkadaşlar? Şimdi bakın burada bir çatlak var. Bu çatlak doğal. Tam şuradaki çatlak doğal arkadaşlar. Ama bunun burası, bakın şöyle yapayım. Elimizde kirletmeyelim. Böcek vardır, akrep vardır. Bakın burada hemen burası anında belli oluyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle ışık vursun. Bakın burada böyle V şeklinde bir kesme yapılmış arkadaşlar. Umarım kamerada belli oluyordur. Şu şekilde bir V şeklinde bir kesme yapılmış. Bunun üzeri otla kapalıyken de burada bir oyma gibi bir şey diye tahmin ettim. Hemen bakacağız arkadaşlar. Böyle gördüğümüz zaman şüphelendiğimiz yerlere bakacağız. Burası şöyle şüpheli duruyor. Burası da bir çatlak. Belki bu kaya buraya bunun altına bir malzeme konup da bu kaya buraya oturtulmuş olabilir. Şurası da biraz şüpheli. Bakın şu kısım böyle bir kesme yapılmış. Burada şüpheli yerler var. Ama biz işaretlere göre hareket etmiyoruz arkadaşlar. Cihazlarımıza göre hareket ediyoruz. Cihazlarla da insan kendi mantığını ve tecrübesini birleştirdiği zaman sonuca ulaşması biraz daha kolay oluyor. Bu alt kısmı da biraz şüpheli. İçeri doğru gidiyor buradan. Evet, şimdi alan taramamı bir çalıştırayım. Bakalım burada bir şey var mı yok mu? Yoksa da en yakın nerede şüpheli yer varsa alan tarama bizi oraya götürecektir diye düşünüyorum.
Bu Tom Panther frekanslı alan tarama arkadaşlar. Gayet güzel, hoşuma gidiyor. Bunda çünkü kaç kez çalışma yaptım. Bizi boş çevirmedi. Sağ olsun. Evet. Alan taramayı açalım. Her zamanki gibi altın moduna getirelim. Bakalım buralarda altın, yani değerli bir eşya, hazine var mı? Burası eski Rum bölgesi arkadaşlar. Rumlar zamanında bize böyle miraslar bırakmışlar diyelim. Şimdi kablolarımız boşta. Evet. Bu tarafa doğru kilitlediler arkadaşlar çubuklar. Şöyle gidelim bakalım bu tarafa doğru. Nereye götürecekler bizi? Sola doğru çekiyor. Daha çok sola doğru çekiyor. Şu kamerayı biraz daha şöyle yaparsak herhalde alan taramalar daha rahat gözükür. Birkaç yerden sinyal alıyorlar ama bu tarafa doğru çekiyor. En kuvvetli sinyal bu tarafta sanırım. Böyle bir devam edeyim arkadaşlar. Bakalım ileride videoyu stoplayacağım. İleri doğru gideyim. İleride bir daha bakacağım. Hala devam edecek mi bakalım. Evet. Çarpı yapıyor sandım, kapatıyor sandım, değilmiş. Şimdi bu alan taramanın özelliği arkadaşlar, çiftli olduğu için bu aradığımız şeyin hangi değerliği arıyorsak, yani frekans kutusunda altın seçtiysek diyelim, burada bir altın varsa onun üzerine geldiği zaman çubuklar kapatır arkadaşlar. Böyle elimle göstereyim, şu şekilde bu pozisyona gelir veya çarpının daha fazlasını yapar. Şu tarafa doğru devam ediyor. Burada yine kapatıyorum. Şu ileri gidip biraz daha, yaklaşık bir 70-80 metre, 100 metre yakın geldim. Biraz daha devam edeyim bakayım. Bu çünkü normalde alan tarama 250 metreye kadar net algılama yapar. Ya çok kuvvetli sinyal varsa 500 metreye kadar da gidebilir. Şimdi şu tarafa doğru devam edeceğim. İleri doğru devam edeceğim. Orada bir daha çalıştıracağım alan taramayı. Orada devam ederim. Evet, burada bir şurada kaya gördüm arkadaşlar. Çubuklar beni buraya getiriyormuş demek ki. Zaten burası da şüpheli. Şüpheli yer. Define saklamaya müsait bir yer. Şöyle yapalım. Buradan bir daha çalıştıralım. Direkt buraya kilitli arkadaşlar. Bakın hiçbir yere bakmıyor. Alan tarama hiçbir yere bakmıyor. Direkt buraya kilitliyor. Hop. Noktaya geldik. Şimdi bakın. Burada kapattı. Bu kayada bir malzeme olduğunu söylüyor. Şimdi şuradan kendimize bir dallardan yer açalım önce. Bakın arkadaşlar, tam buraya geldiğimde kapatıyor.
Az geride kapamamıştı. Şöyle gidiyoruz. Arkaya doğru döndü çubuklar. Şöyle yapalım. Bakın buraya geliyorum. Tam burada kapatıyor. Burayı görüntüleme cihazıyla şimdi bir inceleyelim bakalım arkadaşlar. Ne var ne yok hep beraber görelim. Hep beraber sevinelim değil mi? Şimdi çantam da şu ileride kaldı. Onu alıp geleyim. Buraya bir görüntüleme cihazıyla bakayım. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Burası böyle bir zaten insan işçiliği var burada. Daha önceden buralarla işlem yapıldığı belli. Bakın. Düz böyle güzel şüpheli bir nokta. Ama en doğrusunu ne söyler? Bize görüntüleme cihazı söyler. Görüntüleme cihazımızda yani mümkün olduğunca faydasını görüyorum. Nasıl desem. Şimdi bende cihaz çok fazla var arkadaşlar. Ama ben en son Conrad'ın cihazlarını kullanmaya başladım. Conrad'ın cihazlarından şu an çok memnunum. Şimdi bana mesela sürekli soran oluyor. Cihaz markası falan. Yani insanlar da bilmiyor. İnsanları internette, sosyal medyada kandıran cihaz satan çok fazla var arkadaşlar. Bu merdiven altı cihazlardan uzak durun. Mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi Conrad Türkiye'de görüntüleme cihazı üreten en büyük firmalardan bir tanesi. Bu adamlar sonuçta dolandırıcılık, işte işe yaramayan cihazları satma gibi dertleri yok. Bunlar işinin hakkını vermeye çalışıyorlar. Ben de işte dediğim gibi Conrad'ın cihazlarından memnun kaldığım için şu an Conrad'ı kullanıyorum. GR3 Plus var bende baston tarama. Ayrıca X3 Ultra var. Şimdi yakında galiba yeni cihazları falan da çıkacakmış. Onlardan da bakalım çıksın da bir test edelim, görelim. Bakalım diye düşünüyorum şimdiden, meraklıyım. Nasıl bir cihaz gelecek diye. Şimdi arkadaşlar önce bir şu çantamı alayım. Buraya bir görüntülemeyle bakayım. Ondan sonra bir devam edelim bakalım. Burada bir şey var mı yok mu görelim hep beraber. Evet arkadaşlar, define avcısı iş başına diyelim. Size de iyi seyirler diyelim. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de videoları ileri sarmayın arkadaşlar. Yani güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Muhabbetim sarmıyorsa söyleyin, daha farklı muhabbet de yapabilirim. Bir de bu videoları çekme sebebimi söyleyeyim. Yani ben şimdi gayri resmi bir iş yapmıyorum arkadaşlar. Mesela toprak altından, bunu herkese her zaman söylerim de yine belirteyim. Toprak altından paslı çivi dahi çıksa, bir çuval altın da çıksa benim için fark etmiyor. Ben götürür müzeye teslim ederim. Hiçbir şekilde kendi zimmetime geçirmem. Gayri resmi iş yapmam arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de şunu da söyleyeyim. İşaretleri kırmayalım. İzinsiz kazı yapmayalım. Türkiye'de arkadaşlar sit alanları hariç istediğiniz yerde cihazlarla arama yapabilirsiniz. İzin almanıza gerek yok. Sadece izinsiz kazı yapmak yasaktır. O yüzden de dediğim gibi izinsiz kazı yapmayalım. İşaretleri de kırmayalım. Doğaya da gereksiz derecede zarar vermeyelim. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bana da mesela sosyal medya hesaplarından işte WhatsApp'tan falan resim atıyorsunuz işte yardım almak için. Arkadaşlar yani ben herkese yardım etmek isterim ama her seferinde bunu hep tekrar edeceğim. Kızmayın. Bu sizinle alakalı değil. Ben yardım etmek rahatsız olduğum için demiyorum bunu. Başka türlü problemler yaşıyorum. Yani mesela şimdi ben diyelim ki birisine resim attı. İşte ona yardımcı olmaya çalıştım. Yani ola ki define çıkardı ve bunu da gayri resmi bir şekilde satmaya kalkarsa ne olur? Bu suç işlemiş olur. Ben de onun suçuna ortak olmuş olurum. O yüzden bazı şeyler benim elimde değil yani. Bilginiz olsun. Neyse şimdi yavaş yavaş işime başlayayım. Önce görüntüleme cihazımızla bir bakalım. Görüntüleme cihazımızla bakalım ki boşa çalışma yapmayalım. Bu önemli bir şey. Conrad GR3 Plus. Uygulamasına giriyoruz. Arkadaşlar bir de bu uygulamayı soran var mesela.
İşte bu telefondaki uygulama nedir diye soruyorlar. Bu uygulamayla define bulunmuyor arkadaşlar. Bu uygulama şu elimdeki şu an kullandığım bu cihaza ait olan bir uygulama. Yani uygulama tek başına bir işe yaramıyor. Cihaz da tek başına bir işe yaramıyor. Bilginiz olsun. Şimdi kalibrasyon yaptım. Cihazın şeklini bozmadan buraya bir getirelim bu şekilde. Şu baştan başlayalım. Bu şekilde. Şu an yeterli sinyali almıyor. Şurada bir ince sinyal var ama yetersiz. Bilginiz olsun. Niye ilk alan taramanın beni getirdiği yerden başlamadım? Her tarafı inceleyeyim. Burada önemli malzeme vardır. Alan tarama bu tarafta olanı belki fark etmemiştir. O yüzden önce buraları tarayayım ki en son alan taramamın getirdiği nokta şu anda mesela beni burası. Evet. Evet. Yakaladım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Buradan malzeme algılıyor. Çok güzel. Bu kaya buraya yapıştırma zaten belli. Şimdi bunu kapak fotoğrafı yapacağım. Alacağım bunu fotoğrafını. Ekran resmi yaparım. Kapak fotoğrafı yaparım. Siz de görürsünüz zaten. Şimdi şöyle hem ön taraftan da bir çekeyim. Şöyle size şu kayayı, burayı birazcık anlatayım. Bakın. Burada bu kaya buraya bir malzeme koymak için gelmişler. Muhtemelen buraya bir işçilik yaparken şuradaki parça, bakın arkadaşlar, buradaki parça kopmuş. Sonra buraya bırakmışlar. Muhtemelen ondan sonra buraya çalışma yapmışlar. Hemen buraya gelmişken şuranın fotoğrafını da alayım. Çok güzel bir şekilde burada bariz belliymiş. Yani normalde şuraya baktığımda her şey görünüyor. Ama böyle görünüp de doğal olma ihtimali var mı? Var arkadaşlar. O sebepten sadece hemen şüphelenip de iş yapmak olmaz. Çok güzel. Şimdi bakın, buradaki mesele şu. Şuradaki çatlağı görüyorsunuz. Şu şekilde bir çatlak var. Buradan aşağı doğru iniyor. Burası, bakın şuradan da bir çatlak bu şekilde devam ediyor. Yukarı doğru gidiyor. Buradan böyle baktığımızda bu çatlak yine bu şekilde yukarı doğru gidiyor. Bakın arkadaşlar, şimdi şurada, tam şurada, burası Horasan kısım. Bakın Horasan bariz belli. Çünkü kaya yapı nasıl? Kayanın yapısı normal mermer kaya. Düz böyle bu şekilde olmaması gereken bir kaya. Buranın yapısı, şuralar Horasan olduğu gayet belli, gayet açık. Bakın şuralar görünüyor herhalde. Yakından iyice böyle göstermeye çalışayım size. Bu kayayı buraya oturtmuşlar. Bu yerinde muhtemelen durmadığı için bu arayı da Horasan'da güzelce kapatmışlar arkadaşlar. Yapıştırmışlar. Yani belki buralarda şu aralık olan kısımlar da, bu taraftaki şu çatlaklar da belki kapalıydı. Zamanla açılmış olabilir yani. Şurası şu şekilde kamerada oynayıp duruyor. Neyse, bunu da bir artık ayarlayayım. Ben şimdi burayı bir açmaya çalışacağım. Hep beraber de izleyeceğiz. Evet, tamam. Şimdi bakın. Bakın arkadaşlar, burasını görüyor musunuz? Şurada bir kırmızı bir yer var. Bak, bu bir işaret ama nasıl işaret? Bu Ermeni boyası diye geçer ismi. Eski zamanda kök boyasından yaparlardı. Bir de şurayı yontmuşlar. Şu şekilde mihrap gibi, küçük bir mihrap gibi yapmışlar. Burada muhtemelen mezar da var. Artık kayaya aşağıdan mı girilmesi gerekir? Yoksa buradan açtığımda mı devam etmem gerekir bilmiyorum. Ama muhtemelen burada bir tane mezar var. Belki yakınlarında da olabilir. 5-6 metre yakınlarında. Şu kısım mezarı anlatıyor. Evet. Güzel. Şimdi eldivenlerimizi giyelim. Çok çene yapmayalım. Biraz da icraat yapalım, değil mi?
eldiven hangisini giyelim? Şunu giyelim ya. Bu biraz daha iyi. Ellerimi daha iyi koruyor. O yüzden bunu seçtim. Balyozda önce birkaç kez vurayım. Burada ekranı da göremiyorum. Eldiven de ekranı. Evet, böyle iyi. Biraz daha kaldıralım şunu. Tamam. Önce bu aradan başlayayım çalışmaya. Çünkü niye diyeceksiniz? Bu aradan başlarsak önce bu horasanlı kısım, yapışmış kısım bir kayayı salsın. Ondan sonra da rahat rahat açmaya başlarız. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu kayalar buraya horasanla yapıştırılmış. Bariz belli. Evet. Ne güzel açılıyor. Çok rahat bir şekilde. Merak ettiğim konu, bunun altına doğru mu acaba? Yoksa bunun altına doğru mu? Devam etmemiz gerekiyor. Şuraya da bir iki tane vuralım. Hop. Evet. Şu an hala tam nereye çalışmamız gerektiği belli değil. Şu üstteki kaya da ayrı bir şekilde koyulmuş gibi duruyor ama benim tahminim şu ön taraftaki arkadaşlar. Ekran nereye görüyor? Bir bakalım. Bir de tek eldiven çalışacağım ya. Şu an açımız iyi herhalde. Arkadaşlar yakınımda çakal var. Muhtemelen bağırıp duruyor. Size geldi mi sesi bilmiyorum. Çakalın sesi böyle kediyle köpeğin arası bir şey. Yanlış eldiven çıkarmışız herhalde biz. Sol eldiveni giyip sağ eldiven dışarıda kalsın. Arada çünkü kamerayı kontrol etmek için kullanmam gerekiyor elimi. Evet, bu tarafa doğru yavaş yavaş açılıyoruz. Ha, burası biraz oynamaya başladı arkadaşlar. Yoklayalım bakalım. Geliyor. Kasanın kapağı geliyor arkadaşlar. Asıl susam açıl demeye hazır mıyız? Ha? Peki buradan çıkan malzemeyi görmeye hazır mıyız? Şimdi nasıl yapalım?
Şuradan biraz daha bir horasanları döktüreyim. Bakın şu anda oynuyor. Kaya oynuyor ama ağırlığından sebep şu an alamıyorum. Çünkü buradan bakınca biraz gözüme küçük geliyor ama kaya yeterince büyük. Çok güzel oynuyor ama niye açılmıyor? Nereden devam edeyim? Şuraya bir bakayım birazcık. Bizi birazcık zorlayacak. Çok göründüğü kadar kolay değil. Ay be. Acaba neresi takılıyor? Tam emin olamadım. Şimdi şu kaya var ya arkadaşlar. Bu kaya var ya. Bu kaya üzerine durdum, kayanın altına girmiş olabilir. İkisi birbirini tutuyor. Tabi yani bunu kapatırken yapmışlardır muhtemelen. Şurada bir çatlak kısım var. Şuradan acaba bunu ayırıp da önce üsttekini alabilirsem daha rahat açılır da. Şöyle açalım da bir cep gibi duruyor yani. Ne var ne yok görelim. Çok güzel oynuyor ya. O kadar rahat oynuyor ki. Ama biraz demek ki güç harcamak lazım. Evet. Ha, işte bu. İşte bu. Ay, yordu. Nefes nefese kaldık. Bakın arkadaşlar. Çok güzel ya. Şu kaya böyle açıldığı anda öyle bir mutlu oluyorum ki. Bakın yavaş yavaş şöyle açıyorum ve biz şöyle bir şey de yapalım. Bir tane dikey video da alayım. Bu güzel anı kaçırmayalım. Değil mi? Video sinematik yapalım mı? Define avcısı iş başında. Çok güzel bir yer yakaladım. Kayayı kırdım. Kapak şu an hazır. Gönderiyorum. Merak ediyor musunuz aşağıdan çıkanları? Neler çıkacak bakalım. Hop. Wow.
Çok güzel oturtmaymış bu kasa, bu kaya buraya. Kasa derken yani doğru söylüyormuşuz herhalde. Şimdi burası açıldı. İçerisini bir inceleyelim. Şu toprak kısımları. Bakalım ne var ne yok görelim orada. Acaba daha kırmam gerekiyor mu? Bence gerekmiyor. Pointer'la bir bakayım önce ne var ne yok. Bir şey yoksa, biraz daha kırmam gerekiyorsa aşağı ince bakarım oradan. Devam edelim. Şimdi aşağı inelim. İnerken devyemizi alalım, balyozumuzu alalım, çekicimizi alalım ve şimdi takımlarımız yanımıza dursun. Bakın arkadaşlar, Horasan dediğim yer. Görüyor musunuz? Buradaki kaya, ana kaya tek parça. Buradan Horasan olduğu anlaşılsın diye şu an kırıyorum. Bunları buraya parça parça yapıştırmışlar. Bakın gördünüz mü? Bakın şurası, şu kısım arkadaşlar bakın. Horasanmış. Burası böyle sıvanmış üzeri. Bu çatlaklar da muhtemelen kapalıydı. Bakın şuralar falan hep belli. Buralar da kapalıymış. Horasan zamanla kırılmış. Dökülmüş, dağılmış. Görüyorsunuz mu? Dolgular nasıl belli? Üf, burada nasıl bir çiyan var arkadaşlar, kocaman. Şuna bakın. Yemyeşil, sapsarı bir şey. Son anda fark ettim. Yani elimi ısırabilirmiş. Şurası da ayrı bir parça. İyice bir yoklayayım ki çünkü şu an görünürde bir şey yok arkadaşlar. Buraları biraz şöyle bakayım. Açılan bir yer varsa, kasa içinde malzeme varsa belli olur zaten. Şurası biraz şüphelendirdi beni. Görüyor musun? Dolgu nasıl belli. Yemyeşil o çiyan acayip diye arkadaşlar. Acaba şu dolgu kısmını mı açacağız ya? Burası resmen kapak gibi yerinde duruyordu. Çok güzel bir şekilde açıldı. Ekran şu an nasıl bakalım. Görünüyor mu her şey? Şu kısım şu an görünüyor, evet.
ayıralım da bir şey varsa aşağı düşerse kaçırmayalım. Burası çatlak çatlak ya şuralar. Heh. Buraya doğru mu devam edeceğiz? Hop, tamam. Bakın bakın ne var burada, bakın. Şimdi nasıl yapalım? Şöyle yapalım, kamerayı ben çıkartayım. Size yakın çekim yapayım arkadaşlar, değil mi? Evet, ucu göründü oradan, sarı sarı parlıyor arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü şu anda var ya, bilmiyorum size kamerada belli oluyor mu? Bakın. Bakın. Şurada. Gördünüz mü? Vay! Küçük bir heykel diye düşünüyorum şu anda. Obje sanırım. Arkadaşlar parayı bulduk. Bakın. Of of of. Nereye koymuşlar? Şuna bakar mısınız ya? Nereden çıktı? İşte bu. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Yine geldik. Sonuca ulaştık. Vay heykel arkadaşlar. Sarı. Rengi sarı. Evet. Bayağı bir toz, pislik, çamur olmuş burada. Vay 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 vay. Başka bir şey var mı? Şurayı açalım bakalım. Başka bir şey olmasa da olur zaten de. Değil mi arkadaşlar? Bu küçük bu şekilde bakın arkadaşlar. Şimdi size bir şey söyleyeyim. İyi dinleyin. Bir heykelin en değerli olanı şudur arkadaşlar. Heykel altın ya da gümüş, bronz olması çok önemli değil. Heykelin değerli olmasını, değerli olduğunu belirleyen ilk unsur şudur. Ne kadar küçük olursa o kadar değerlidir. Bunun sebebi de şu. Şimdi şu kadarcık bir heykeli adam senelerce eliyle bunu murçla, çiviyle, çekişle şekil veriyor ve işçiliği fazla olduğu için, çok fazla emek verdiği için bu çok değerli oluyor. Vay, bu bir komutan figürü arkadaşlar. Elinde kalkan var. Kılıcı var. Çok güzel ya. Şuna bakar mısınız ya? Bakın nasıl parlıyor, sarı sarı değil mi? Şöyle göstereyim güneşte. Hadi bakalım. Burada da çok güzel yer var. Tam ona göre. Burada dursun. Bu bizi beklesin bakalım. Başka bir şey var mı? Şimdi burada başka bir şey görünmüyor da şöyle bir şey yapalım mı? Burası da ayrı böyle çatlak. Bakın arkadaşlar, bu kaya da ayrı burada ama burada muhtemelen ben şu an hediyesini aldım. Şöyle yapalım, biz pointer'ımızı alalım. Hemen pointer'ımızı alalım. Başka bir şey var mı görelim. Pointer nerede? Buradaymış. Evet. Çok zevkli ya. Ben bu işi çok seviyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Ama dediğim gibi, videonun başında söylediğim gibi izinsiz kazı yapmayın arkadaşlar. Böyle bir şey de çıkartırsanız hemen götürüp müzeye teslim edin. Başka bir şey yok galiba. Şunlara bakalım. Yok. Ah. Aha. Burada da bir şey var. Burada da bir şey var, evet. Şu köşeye de bir şey koymuşlar galiba. Hadi bakalım oradan ne çıkacak. Oradan da bir tane bir heykelcik çıkarsa. Yok değil. Oo, para. Para var, para. Bugün çok kısmetliyiz ya. Çok güzel malzemeler. Şuraya bakar mısınız? Vay. Acaba bu da aynı komutana ait bir para mı ya? Üzerinde bunun çünkü insan figürü var yine. Başka var mı acaba? Dur bakalım hemen. Hemen açalım. Hepimizin heyecanı mutluluğa dönüşsün. Değil mi? Yok, başka yok ya, bu kadar. Bu kadar galiba. Ama burası çatlak, aşağı doğru devam ediyor bu. Şu ses çok zevkli değil mi arkadaşlar? Başka bir şey görünmüyor.
Evet arkadaşlar, çok güzel 2 tane değerli bir eşya bulduk. Bakın bu çok güzel ve sarı. Güzel olmasının sebebi sarı. Burada da yanındaki de para, belki de bu komutana ait, ikisi de. Bu paranın üzerindeki de komutana ait bir yüz olabilir. Sadece kafasını yapmışlar buraya, yüzünü yapmışlar. Şimdi bunu şöyle biraz daha bakalım. Şuradaki toprakları döktürelim, yapışmış iyicene. Kim bilir ne kadar zamandır bekliyorduysa burada. Ama biliyorsunuz arkadaşlar, altın dünya üzerindeki oksit yapmayan, çürümeyen, bozulmayan tek madde, tek maden. Yerine dur be şöyle. Ha tamam, şöyle dikilsin bakalım burada. Bakın arkadaşlar, bu kadar yeterli herhalde size. Evet arkadaşlar, güzel bir çalışma oldu. Burayı şimdi şöyle biraz uzaktan da göstereyim. Buradaki kayayı aşağı düşürdüm. Direkt altından çıktı define. Burada başka bir şey var mıdır? Video sonunda şimdi birazdan kapattıktan sonra görüntüleme cihazıyla bir tekrardan bakacağım. Varsa bir şey gene video devam ederim. Yoksa zaten biliyorsunuz hiç uzatmıyoruz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Söylemek istediğinizde yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir de çekilişle ilgili soranlar var. Çekiliş olacak arkadaşlar. Yakın zamanda yapacağım. Yani fırsat bulamıyorum. Ben kendi işlerimde var. Çok yoğunum. Bu işler de çok yoğun. Zaman bulamıyorum. Kış, bir de havalar erken kararıyor. Sabah geç aydınlanıyor. Yani vakit nasıl geçiyor anlamıyorum. Ama aklımda yani çekiliş olacak mutlaka. Hatta şimdi ilk önce çekilişte alan tarama ve şu an kullandığım ProScan alan tarama ve pointer hediye edeceğim. Ondan sonraki çekilişimiz muhtemelen Conrad'ın cihazlarıyla olabilir. Çok da uzatmayacağız bakalım. Onu da bildiririm ben size tekrar. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben bulduklarımı alıp nereye gidiyorum arkadaşlar? Tabii ki de müzeye. Harcamaya yok arkadaşlar. Biz böyle espri falan takılıyoruz ama öyle bir şey yok. Bulduklarımızı hemen götürüp müzeye teslim ediyoruz. Onlar gerekli işlemleri yapıyorlar. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.